Rabbim ne güzel yaratmış. Kokusu, tadı, vitamini, mükemmel bir meyve. Portakal. Portakalı çok seviyorum sevgili seyirciler. Bütün meyveler çok güzel. Mevlamızın yarattığı tüm nimetler. Efendim mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Portakallı bugün sizlere güzel bir irmik helvası hazırlayacağım. Sizlerden gelen yorumlarda Oktay Usta bize portakallı irmik helvası hazırlar mısınız dediniz. Üç su bardağı dolu dolu irmiğimiz var burada. İnce irmik. Bir kalın olanlar var, bir ince olanlar var. Buradaki ince olanlar sevgili seyircilerim. 3 su bardağı gram olarak 400 gram geliyor. 2 su bardağı portakal suyuna ihtiyacımız var. 3 tane portakal burada işimi garantiye almak için getirdim. Buradan bir tanesinin de kabuğunu rendeleyeceğim. Güzel bir kokusunu da versin diye. Hem portakalın suyu, bir tanesinde portakalın kabuğunun rendesi olacak. Sevgili seyircilerim 2 çorba kaşığı dolmalık fıstık, 100 gram tereyağı, burada 1 çay bardağı çiçek yağı, 2,5 su bardağı su, 2,5 su bardağı toz şekerimiz var sevgili seyircilerim. Şimdi fıstık koymadan aynı ölçülerde hazırlayabilirsiniz. Yapım aşamasına başlayalım. Detayları inşallah sizlerle paylaşmaya özen göstereceğim sevgili seyircilerim. Evet, şifa olur inşallah diyelim. Mübarek 3 aylara yarın kavuşuyoruz. Rabbimizin izniyle. İnşallah sağlık, sıhhat, huzur içinde Rabbim Ramazan-ı Şerif ayına hepimizi kavuştursun. Temennimiz, duamız bu yönde sevgili seyircilerim. Şimdi pişireceğimiz tencereye döküyorum irmiğimizi. Mümkün mertebe çelik tencere tercih edelim. İçi kaplanmış bir tencere tercih etmeyelim ki tencerenize zarar gelmesin. Tabanı kalkmasın diye sevgili seyircilerim. Evet, 3 su bardağı irmiği döktüm. Buraya 1 çay bardağı ayçiçek yağı. Çay bardağımın ölçüsü 125 mililitre çay bardağı ile çiçek yağı. 100 gram tereyağını daha şu anda eklemiyorum. O biraz daha ilerleyen zamanlarda olacak. Şimdi kısık ateşte sevgiyle, sabırla yavaş yavaş kavurmaya başlıyoruz. Şerbetini ve detaylarını anlatacağım şimdi sizlerle. Sevgili seyircilerim, irmik helvasında saatime bakıyorum 15. dakikaya geldik. 15 dakikadır böyle sevgiyle, sabırla, dualar ederek helvamızı kavuruyoruz. Kandil günü dostlarınıza, misafirlerinize, komşularınıza ikram etmelisiniz ki bereketi artsın inşallah. Şimdi burada 2 çorba kaşığı tepeleme dolu dolmalık fıstık ekliyorum. Fındık olur, fıstık olur, ceviz olur sevgili seyircilerim. Ama 15. dakikadan sonra ilave edelim. Baştan koyarsak çabuk yanarlar. 100 gram burada tereyağı ekliyorum. Tereyağı koymak istemeyen seyircilerim çiçek yağını artırabilirler. 1,5 bardak koyun. Duruma bakın. Eğer ihtiyaç olursa ilave edersiniz. Tereyağı koymak istemeyen seyirciler için söylüyorum. Veya margarin de olabilir. Şimdi kısık ateşte hangi ocakta derseniz şöyle tencereyi kaldırayım. Bakın 4 tane büyük, küçük, 2 tane orta var. Orta boy ocağın kısık ateşinde sevgiyle, sabırla kavuruyoruz. Helvamızı birazdan şimdi şerbetini hazırlayacağım. Sevgili seyircilerim. Helvamız için 35 dakikalık süre geçti. Daha fıstıklar henüz tam renk almadı ama yaklaştı. Bir 10 dakikalık zamanı var. Bu 10 dakikalık zamanda hemen bizim şerbeti hazırlamamız gerekiyor. 2,5 su bardağı su, 2,5 su bardağı şeker. Hemen bir hızlıca şerbet hazırlayacağım. 2 su bardağı da portakal suyu. Bir tanesinin de sevgili seyirciler kabuğunu rendeledim. Toplamda 3 portakaldan çıktı 2 bardak su. Evet, şerbetimiz hemen hazırlanıyor. Kısık ateşte ama başından hiç ayrılmamamız gerekiyor. Sürekli karıştırmamız gerekiyor helvamızı sevgili seyirciler. Şerbet vermeye az bir zaman kaldı. Süreyi de toplam süreyi de söyleyeceğim. Ne kadar kavurduğumuzu.
Evet efendim, şimdi irmik helvamızın şerbetini verme vakti geldi sevgili seyircilerim. Sürekli karıştırıyoruz. İhlas-ı Şerif dualarımızı okuyoruz. Güzel niyetlerle besmelemizi çekerek hazırlıyoruz helvamızı. Şerbetimizi kaynadığı anda kapattım ateşini. Şimdi şerbeti verme vakti. Yakından dökmeyelim. Şöyle bakın. Dökme pozisyonu bu. Eğer şöyle dökersek Allah korusun çok ciddi bir buhar çıkar. Yüzünüz yanar. Ondan dolayı söylüyorum. Döküyorum ortaya. Hemen şimdi ocağın ateşini bir kapatalım. O coşkulu kaynama bir sakinleşsin. Canım, sakinleşir misin? Evet, şimdi sakinleşti. Ocağın altını tekrar yakıyorum. Evet sevgili seyircilerim, görüyoruz. Böyle pıtı 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 yapar. 2 dakika. 2 dakika böyle hemen kaşık ile karıştıracağız. Daha portakal kabuğunu vermedim. Çünkü acısı çıkmaması da lazım. Rengin güzelliğine bakın. Subhanallah. Allah'ım ne güzel nimetler veriyorsun bize. İnşallah bu güzellikler seyircilerimin mutfağında olacak. Sevdiklerinin sofrasında olacak. Sadece şöyle 1-2 dakika karıştırarak hemen helvamızı pişiriyoruz sevgili seyircilerim. Şu anda bakın tam demlenmeye geçti. Artık portakalın kabuğunu burada vereceğim artık. Ocağın altında kapatacağım. Evet, portakal kabuğu rendesi. 1 tane portakal kabuğu rendesi. Toplamda 3 tane portakaldan 2 bardak portakal suyu çıktı sevgili seyirciler. Bakın görüyor musunuz? Kıvamını hemen paylaşayım hızlıca. Kısık ateşte hala. Ve ocağın ateşini kapatıyorum. Sevgili seyirciler, helvamız şu anda hazır. Sevgiyle hazırlanmış bir helva. Hemen bir üzerine tabak kapatıp 5 dakika demlendiriyorum. 5 dakika sonra demlendikten sonra servise hazır. İster sıcak yiyin, ister ılık olarak. O tamamen size kalmış bir şey. Şimdi bir tane kapak kapatıyorum. 5 dakika demlendiriyorum. Ocağın ateşi kapalı. İrmik helvamızı servis edeceğimiz kabı hafif böyle bir kaşık yağ ile yağlıyorum. Daha parlak durması için, kalıbından da kolay ayrılabilmesi için. Şimdi portakallı irmik helvamız servise hazır sevgili seyircilerim. Hemen son bir kez daha karıştıracağım. İlk sıcaklığı çıktı. Artık ılık hale geldi helvamız. Sıcak seviyorsanız sıcak da servis edebilirsiniz. Burası ılık hale gelince güzel şöyle bir daha karıştıralım sevgiyle. Karıştırdıktan sonra hemen hiç bekletmeden hemen servis edeceğimiz kabın içine dolduruyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim dualarımızı kabul eyle. Sevdiklerimize, bütün insanlığa yardım et Allah'ım. Dünyamıza kardeşlik, barış, huzur ver ya Rabbi. Ramazan-ı Şerif ayına kavuştur bizi Allah'ım diye böyle dualarımızı yaparak güzel helvamızın sunum bölümüne geçmiş bulunuyoruz sevgili seyircilerim. Şimdi burada yarıya kadar gelince kaşığın şöyle ters tarafıyla helvaya basmamız lazım ki yalnız biraz endişeliyim. Buraya bir naylon koysaydım işim garanti olurdu. İnşallah çıkar. Çıkmazsa geri boşaltıp yeniden naylon koyup ondan sonra sevgili seyircilerim tekrar doldurmak zorunda kalabilirim. Ama bilmiyorum şu anda neyle karşılaşacağımı tam bilemiyorum. Ama bir tane servis için şuraya hazırladım. Buradakini güzel streç film ya da naylon poşetle güzel kaplayabilirsiniz. Ben streç filmle kapladım buradakini. Bir taneyi sizlerle şöyle küçük porsiyonlukları da nasıl yapabileceğinizi paylaşma adına onu da hazırlığımı yaptım. Canım benim, fıstıklı olur sevgili seyircilerim. Fındık olur, ceviz olur, dolmalık fıstık. Ben şu anda dolmalık fıstık kullandım. Burası hazırdır. Kalanını hemen şöyle hepsini topluca döküyorum. Böyle güzel sofrada yer alırsa çok güzel olur sevgili seyircilerim. Güzel bastırıyorum. Helvamız hazır. Sevgili seyircilerim, kanalıma abone olup destek olursanız çok mutlu olurum. Özellikle bildirim zilini açın ki yeni tariflerden haberdar olun.
Oktoyus'ta bakalım sizler için yeni tatlarda neler hazırlamış. Onlardan haberiniz olmasını istiyorum. Yenilikleri ve güzellikleri. Ama like atmayı da unutmayın. Çünkü YouTube o zaman bizi her tarafa ulaştırıyor. Evet, şimdi heyecanlı bir an. Sevgili seyircilerim, ters çevirme anı. Bakalım Oktaystan'ın helvası portakallı. İrmik helvası dönecek mi? Çıkacak mı? Çıkmayacak mı? Heyecanla bekliyoruz. Canım benim. Allah'ım yardım et ya Rabbi. Şu mübarek günün yüzü su hürmetine. Burası böyle beklerken hemen servis edeceğim küçük porsiyonu alayım. Bu çünkü garanti. Streç film ile burayı kapladığım için o çıkacak çünkü. Ayrılır mısın canım? Evet, bu ayrıldı. Gayet güzel. Şimdi portakallı büyük servis ayırma. Evet. Hazır mıyız? Geliyor. Sevgiyle geliyor. Sofralarınız bereketli olsun. Kıymetli seyircilerim. Sizleri çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.